Vahşi doğada en çok istediğim şey kurtları sürü olarak görüntüleyebilmek. Kurt sürülerinin peşindeyiz ve bu kurt sürülerini görüntüleyeceğimiz nokta olarak bu bölgeyi seçmek gerçekten çok doğru bir karar. Hemen sağ tarafımız ayinleri. Bölgede çok fazla yaban domuzu popülasyonu var. Gördüğünüz yaban domuzuna ait, bu görmüş olduğunuzda bir kurda ait dışkı. İz takibi yapa yapa en sonunda buraya geldik. Kapanımızı bırakıyoruz. Ahmet, kurt! İzlere baka baka ilerliyoruz. Oo, domuz izinin yanında kurt izi var. Oo, Ahmet sürüyü çekmişiz o. Allah Allah. Bunlar gerçek kurt diyebilir miyiz? Arkadaşlar herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kamp videolarından sıkılmamışsınızdır ama bu sefer de vahşi doğanın peşine düşelim istedik. Vahşi doğada şu anda kurtların çiftleşme zamanı, üreme mevsimi ve bu mevsimde kurtlar sürü olarak geziyorlar. Ve benim de en çok istediğim şey kurtları sürü olarak görüntüleyebilmek. Şu anda yaşadığım bölgedeki kurtları görüntülemek için bugün Ahmet'le birlikte yola çıkacağız. Bulunduğumuz coğrafyanın etrafına 5-6 adet foto kapan kurarak buradaki sürüleri görüntüleyip sizlerle paylaşacağız. Hadi gelin şimdi bulunduğumuz coğrafyadaki en büyük kurt sürülerini sizinle birlikte görüntülemeye gidelim. Evet, Ahmet. Kurtların en yoğun olduğu yerlerden birindeyiz. Umarım bugün görürüz bir kurt. Onun heyecanıyla uyandık sabah. Artık şu kurt sürüsünü görüntüleyelim. Yani ama şey de olmasın hani kurt sürüsünün peşinde diye bir video atıp da kurt sürüsünü de çekmeden dönmek yok yani. Ben bir tane de razıyım. Olmaz. Bu videoda kurt sürüsünü çekeceğiz. Biliyorsun kafamıza koyduğumuz zaman yapıyoruz. Tabii Biz zaten. sırtlan çekeceğiz dedik, çektik. Dev bozayı çekeceğiz dedik, çektik. Yine Bursa'da kafamıza koyduk, çektik. Bugün de kurt sürüsü için yola çıkıyoruz. Ya foto kapanla ya elimizdeki makinemizle bir şekilde o sürüyü görüntüleyeceğiz. Yıllarca buralardan gidiyoruz, geliyoruz. Bazen 1000 kere geçtiğimiz yolda bir kere bile hayvan görmüyoruz. Bazen ilk kez girdiğimiz yerde bir kere anında hayvanı görebiliyoruz. Bu bir şans işi. Gerçekten şans varsa hayvanı da görürüz. Bugün biraz daha kuytu köşelerde bulunan patikalara koyalım kapanları. Çünkü bu kurtlar üreme sezonunda sürü olarak dolaştıkları için daha sakin yerlerde, insanların daha az ulaştığı yerlerde daha rahat, daha doğal davranışları sergiliyorlar. Biz de bu davranışları çekmek istiyoruz tabii ki. Gördüğünüz karşı yamaçlar, kurtların gezdiği yerler. Şöyle arkadaşlar. Burası bir vadi. Vadide karakbaba yuvaları var. Ve bu yuvaların her biri şimdi bu dönemlerde dolmaya başlayacak. Karakbabalar kuluçkaya yatıp artık yeni bireyler yetiştirecekler. Bizler de bunlara tanık olacağız. Geçen sene Lila ve Elina vardı. Onları çekmiştik sizlere. Çok güzeldi. Bu yılda yine karakbabaların gelişimlerini sizlerle paylaşacağız. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Çiğdemler çıkmış. Güzellik diyorum ama Şubat mevsimi. Belki siz bu videoyu sonra izliyorsunuz ama çektiğimiz mevsim Şubat mevsimi ve bu mevsimde normalde buralara gelinmemesi lazım. Buralarda 1,5-2 metreye yakın kar olması lazımken biz çiğdem gösteriyoruz. Bahar mevsiminin belirtilerini gösteriyoruz. Bu ne kadar iyi, ne kadar güzel orası tartışılır. Vahşi doğanın ortasında kuş türlerinin, sulak alanların fazla olduğu bir yerdeyiz. Sulak alanların fazla olması da burada yaban hayatın aktif olduğunun bir göstergesi. Kurt sürülerinin peşindeyiz. Ve bu kurt sürülerini görüntüleyeceğimiz nokta olarak bu bölgeyi seçmek gerçekten çok doğru bir karar. Ve bu kararı da doğrulayan faktör, bakın tam şu an ayağımın altı kenarında. Bu gördüğünüz yaban domuzuna ait bu diş, bakın benim baş parmağımdan da büyük. Neredeyse içeriye doğru da uzanıyor. Bir 27-28 santim uzunluğunda bir yaban domuzu azı dişleri.
bu yaban domuzunda neler olduğu tahmin etmek çok da zor değil aslında. En azından bir avcı vurmuş olsa bile sonrasında bu hale gelene kadarki süreçte bir kasap gibi bunu parçalayan hayvanlar kurtlar. Biz de onların peşindeyiz. Bak. Yani gerçekten her adımımız bir iz. Bakın bu görmüş olduğunuz ne? Bu görmüş olduğunuzda bir kurda ait dışkı. Bu dışkının kurda ait olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü etrafında dışkıladığı dışkının içerisinde yaban domuzu kılları var. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Ve bu iz, bu dışkı daha taze. Kurtlar buradalar. Yaban hayatıyla şu anda baş başayız. Her yerden bir hayvan sesi geliyor. Ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar. Ve burada sessiz konuşmamın sebebi de ne diye sorarsanız, artık ayılar kış uykusundan çıkmaya başladı. Hemen sağ tarafımız ayı inleri. Bu aşağısı ayı inleri. Ve aktif olarak ayılar orada yatıyor. Şu anda üstünde bastığım kayada da daha öncesinde çektiğim onlarca ayı görüntüsü var. Burası ayı dışında kurtların da yaşam alanı. Hakim bir tepe olduğu için o hakim tepeye gelerek hayvanlar etrafı gözetliyor. Çünkü buradan her yeri görebilecek potansiyele sahipler. Etrafa bakar mısınız şöyle? Artık keşif yaptığımız yeter. Burası güzel bir yer. Birkaç daha yer var. Ormandan gidelim. Şöyle ormandan bak, ileriye doğru yol gidiyor, görüyor musun? Buradan ileriye doğru gideceğiz. Bir kilometre falan yürümemiz lazım. Yürürken iz takibi yapalım. İz takibi yaptıktan sonra da kapanı kuracağımız yerleri zaten kendimiz belirleriz. Gel. Şuraya bak Ahmet, görüyor musun? Yaban domuzu buraları değişmiş, dörmüş. Bölgede çok fazla yaban domuzu popülasyonu var. Bu da demek oluyor ki kurtlar da burada. Oo Ahmet, şunu çek şunu. Bak. Görüyor musun? Bu ne diye soracak olanlar olursa, bu ağaca bir yıldırım düşmüş. Geçmiş zamanlarda böyle işte foto kapanı kurduğum ağaçlarda foto kapanı açtığımda hiçbir görüntü elde edemiyordum. Manyetiği bozuluyordu. Çalıştıramıyordum foto kapanları. Sonrasında ağacı incelediğimde anladım ki yıldırım düşmüş ve cihazlara zarar vermiş. Bunun gibi yaklaşık 6-7 tane foto kapanım heba oldu. Bu tip yamaçlar yağmurlu havalarda riskli. O yüzden yağmurlu zamanlarda, fırtınalı zamanlarda buralara da çok fazla gelmemekte fayda var. Şu anda yıldırımın düştüğü ağacın yanı başındayız mesela, örnek. Ahmet, kurt! Onun sesi çok güzel, çok uzak. Çok uzak titriyor ya. Nasıl gördün lan? Çok uzak. Vallahi Çektik. Allah ağzımı çırptı lan. Arkadaşlar arabayla giderken bir anda, yani nasıl oldu ben anlamadım ama karşı tepede, açıklıkta, dönüş yolumuzun tam tepesinde çok güzel bir kurt, alfa kurt. Yani onu gördük. Kısa da olsa kayda aldık. Çok uzak ama yani hani tepenin üstünde olduğu için silüeti belli oldu ve biz onu yanaştırdık, çektik. Aracımızla şimdi bir müddet daha ilerledik. Ormanın çeşitli yerlerini araştırıyoruz. Nerede daha fazla kurt çekebiliriz diye incelemelerde bulunuyoruz. Derken öyle bir noktaya geldik ki, bak şu benim elim, bu da kurt izi. Benim yumruğum sığmıyor, görüyor musun kurt izini? Yani daha önce bu kadar büyük bir kurt iziyle karşılaşmadım. Yani kurdu görmeden şimdi bir yorum yapamam. Daha önce böyle büyük bir kurtla karşılaşmadım diyemem ama iz olarak gerçekten çok büyük bir kurda benziyor. Bakalım şimdi biraz daha ilerleyeceğiz. Sol tarafta ormanların sıklaştığı bir yer var. Ve o ormanın sıklaştığı yerin içerisinde patika bulabilirsek oraya foto kapağımızı kuracağız.
gördüğünüz ağaca foto kapağımızı yerleştirdik arkadaşlar. Güçlendirmek için bantla, koli bandıyla etrafını dolandırdık. Gördüğü açı bu şekilde. Burası bir patika. Çam ormanlarının, çam ağaçlarının arasında kalmış bir patika. Çok fazla araç gelmemiş. İlk kez biz geldik ve bizim aracımızın izi var. Her neyse ve bu bölgede kurtların izlerini gördük zaten. Bu bölgeye yakın yerlerde yaban domuzlarına ait kafataslarını bulduk. Kurt dışkılarını bulduk derken iz takibi yapa yapa en sonunda buraya geldik. Bu geldiğimiz noktada kapanımızı bırakıyoruz ve 2 gün, 3 gün, 5 gün artık ne kadar sürerse burada kurt sürüsünü görüntülemeyi hedefliyoruz. Hedefimiz bir kurdu görüntülemek değil, sürü olarak kurtları görüntülemek ve onları görüntüleyene kadar da bu çalışmaya devam edeceğiz. Kapanımızı buraya bıraktık. Kontrole geldiğimiz gün bakalım neler çıkacak. Hep birlikte sizlerle izleyeceğiz. Bir kontrol gününde daha hep birlikteyiz. Yaşar Bey, Ahmet Bey hep birlikteyiz. Ve bugün kurt sürüsünü görüntülemek için kurduğumuz foto kapağına doğru yolculuğa çıktık. Şu anda şehir merkezindeyiz. Buradan yaklaşık bir 15-20 kilometre ormanın derinliklerine, kurt sürülerinin en çok olduğu noktaya yolculuğa başladık. Bakalım neler çıktı, çıkacak. Çok merak ediyoruz. Ahmet sen de kurmuştuk önce. Bir yorumlarını almak istiyorum. Tahmin. Ya bizim kurduğumuz yerde çok fazla iz vardı. Ya inşallah sürü çekmişizdir ama en kötü bir tane kurt çekeceğimize ben inanıyorum. Hani vardı çünkü iz de vardı birkaç tane. Evet, yani zaten izler doğrultusunda kapağı Aynen. kurmuştuk. Ben kurtların orada olacağını da düşünüyorum. Zaten orada varlıklarını biliyoruz ama kesinlikle kapağımıza poz vermişlerdir. İşin en heyecanlı kısmı tam da burası. Her zaman söylüyorum. Tıpkı bir balık tutmak gibi oltaya atıyoruz ve bekliyoruz. O oltadan neler çıkacağını. Bugün de tıpkı o şekilde bir kontrole gidiyoruz. Belki canlı canlı görmek de nasip olur. Bir de o var ormanın yani içinde- hani İnşallah. üreme zamanları. Gündüz erken saatte gittik. Ahmet'le zaten gördük. yolda giderken sol tarafta dağın yamacında çıktı karşımıza. Böyle Kurt. dağın tepesinde kurt görmen lazım ya ama nasıl gördük de nasıl oldu hiç anlamıyorum. Bayağı uzak. Allah'tan o uzağa yanaştıran kameramız vardı. Belki bugün de görürüz. Gece İnşallah. yarısı çekebiliriz, belli olmaz. Her zaman bir şansımız var. Her zaman şans var. Ay önümüze bile çıkabilir şu an. Keşke çıksa. Bakın. Sol tarafımız çok sık. Yani şuradan ne görebileceksin ki diye düşünüyor olabilirsiniz ama işte bu sıklığın arasına hayvanlar kamufle olabilir. Bir vaşak buraya girer ve yanından geçip gidersiniz. Biz defalarca ormana geldiğimizde böyle hayvanların yanından geçip gittiğimiz çok oldu. Geçen haftalarda yaptığımız kamp videosunda Ahmet son anda gördü ve karacaları çektik mesela. Doğadaki hayvanlar doğada çok güzel kamufle olabiliyorlar. O yüzden en ücra köşelere, en saçma yerlere bakıyoruz ki kedigillerin en büyük özelliğidir. En saçma, en ücra köşelerden giderler. Hiç tahmin bile edemezsiniz onların oralardan gittiğini. Yani bir ayı, bir kurt, domuz normal yoldan gidiyorsa vaşak alakasız saçma bir yerden gider. Bu da küçük bir detay. Yani fotokapan kuran yeni gençler, bizi takip eden takipçilerimiz varsa bu detaylara dikkat etsinler ve ona göre kursunlar. Kapanı kurduğumuz yer ücra kuytu bir köşe. Ve biz şimdi oraya yürüyeceğiz. Yerler çamurlu. Ayakkabılarınız iyi mi? Ahmet sen pek şehirli gibi gelmişsin ama. Neyse. Mekan kurtların, ayıların cirit attığı bir mekan. Ve biz şimdi yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Haydi. Mekanın nasıl nokta atışı bir yer olduğunu gelin hep birlikte görelim arkadaşlar. Ahmet bakın bu toynak domuza ait. İlerlemiş buradan. Ama üstüne yağmur yağmış. Yağmur ne zaman yağdı? Bugün yağdı. Yaklaşık bir 4-5 saat oldu. Demek istediğim şu. Yaban domuzları 5-6 saat içerisinde buradan geçmişler. Bakalım başka ne var? İz takip ediyoruz. Oo, domuz izinin yanında yani ilerisinde burada bir kurt izi var. Kurt izinin yanında bu da bir vaşak izi. Bakın bu da yeni. Basıyoruz elimizi görüyor musun? O da çok eski değil. Yani bölgeden kurt
vaşak ve domuz geçmiş. Bu üçlüyü daha bölgeye aracı çekip adım atar atmaz fark ettik. Onların burada varlığından haberdarız. Kapana doğru gidiyoruz. Daha ne izlerle karşılaşacağız? İzlere baka baka ilerliyoruz. Şu an zemin çamurlu ve yumuşak olduğu için buradan herhangi bir şey geçtiği zaman direkt yere izini bırakıyor. Ve biz de izleri takip ederek ilerliyoruz. Arkadaşlar, şimdi ileriye doğru gidiyoruz. Bu da kapana az kaldı. Bir gerilim yaşıyoruz anlık olarak çünkü gerçekten burası kurtların bulunduğu yer. Burada da izler var. Çok yanaştık. Foto kapağına çok az kaldı. Karlar eridikçe, yağmur yağdıkça etraftaki su kuyuları da dolmuş. Su kuyularının dolması hayvanların buraya gelme ihtimalini de arttırmış. Etrafta da çok fazla iz var. Evet, geldik arkadaşlar. Foto kapağının yanındayız şu anda. İşte tüm görüntüler bu görmüş olduğunuz cihazın içerisinde. Yaşar Bey. Ahmet, alalım tahminleri. Senle kurmuştuk bunu. Ben bir tane kurt gelmiştir diyorum. O da izlere bakarak Bir tane mi? Bir tane diye düşünüyorum. Başka iz göremedim. İyi de yolda gelirken bir tane orada gördüm. Yolda 5-6 tane kurt izi vardı. Onları es geçiyorsun Ahmetciğim. Ben domuzun kaçırmış geldiğini... da olabilirim. Şimdi ben o kadar çok iyi iz süren bir insan değilim. Domuz gelmiş gibi ya. Domuz garanti. Şu Domuz taşın gelmiş. kenarında Aynen izi var. Ama o taşın kenarında bir sürü iz var ya. Şimdi görüntülerimize şu küçük ekrandan bakacağız bu sefer. Tavşan her zamanki gibi yürüyüşçü. Bu ne? Uzaktan geçmiş. Kurt. Kurt aynen. Tek bir tane kurt var arkadaşlar. İri bir kurt. O izini gördüğümüz kurt Ahmet. Merak ediyor musun görüntüyü? Büyük ihtimal o. Ediyorum. İyi bir kurt. Gerçekten sağlıklı bir kurt. Ya yani daha önce bu bölgelerde çektiğimiz kurtlara göre, yani son bir yıl içerisinde çektiğimiz kurtlara göre bu kurt besili bir kurt. Bu bölgede Allah. sanki uyuz kurtlar da vardı. Bu kurtlar onlara göre çok daha iyi ve sağlıklı. Bunlar gerçek kurt diyebilir miyiz buna? Şimdi, Yani o görsellerde evet, gerçek kurt herkesin diyebiliriz. gördüğü gerçek kurt. Evet, hatta insanlar yorum atıyor. Bunlar çakal falan dediği Aynen. kurtlardan değil Değil. bunlar. Hani tür olarak aynı ama iyi beslenmişler, sağlıklılar. Tüy yapısı iyi. Tüy yapısı iyi. Bir de üremesi sezonlar olduğu için tam zamanında yani. Güzel görüntüler. Oo, abi arkasından gelen görüntüye bak. Kurtlara bak. Oo. Kurtlar mı? Çok iyi. Ahmet sürüyü çekmişiz oğlum. Allah Allah. Bir tane değil miymiş? Ama ben çok inançlı bir şekilde geldim buraya. Aynen. Ahmet. Yani bir de beraber iz takibi yaptık, ettik. Çok güzel görüntü çıkmış gerçekten. Gündüz gelse bir de gündüz de güzel olur. Aslında büyük ekranda daha güzel görebiliriz Bunların bunları. hepsini tabii izleyicilerimize paylaşacağız büyük ekranda. Sonraki görüntülerde bunlar sürekli buradan gelmiş geçmiş ve taş var, bak o şu taş var ya, Aynen. taşın orayı koklamışlar sürekli. Büyük ihtimal oraya bunlar idrar bıraktı, koku bıraktı, Koku bıraktı. ve sürekli oraya gelmişler. Görüyor musun? Dişi Acaba bir kurt. Dişi değil mi? Dişi Aynen. kurt, karnı da şiş, muhtemelen hamile, orada yuvarlanıyor. O arkasında da var. Hem de 2-3 tane. 2 tane de arkada var. Çok iyi ya. Gerçekten süper. Aynen, onları falan net görmemiz gerekiyor. Bakalım en son. Domuz. Bu Azılı. domuz da bizden hemen önce. Bakalım. Tam 24 dakika önce de domuz buradaymış. Çok güzel görüntüler aldık. Ne desem bilemiyorum. Bir hafta önce buraya gelip kurt sürüsünü çekmeyi hedefledik ve bugün elde ettiğimiz görüntüler ortada. Ahmet Bey, teşekkür ederiz. Bize eşlik ettiniz. Beraber iz takip yaptık. Yaşar Bey, size de çok demek. teşekkür ederiz. Nasıl oldu? Görüntüleri bir tekrar şöyle bir sohbet edelim, bir Şimdi yorumlayalım. şöyle, kurtlar
gerçekten büyük. Güzel, Tüy sağ ol. yapıları çok güzel ve ekip halinde gelmişler, sürü halinde. Çok güzel görüntüler vermişler. Bayıldım. Bir foto kapan çalışmasını daha verimli, başarılı bir şekilde tamamladık. Beraber güzel bir çalışma yaptık ve elde ettiğimiz görüntüler de gerçekten takdire şayan. Hızlı bir çalışma, verimli bir çalışma oldu. Şimdiki hedefimiz sürtünme ağacına, ayıların sosyal medyasına foto kapan kurmak ve orada ayıların nasıl iletişim kurduğunu, haberleştiğini görüntülemek. Yine yeni videolarda görüşmek üzere diyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.